Cihan'ın Kader'in babası olmadığını ve senaristin ters köşe yapacağını sizlere söylemiştim. Nitekim Ebru zarfın içine bile bakmadan Cihan'ın karşısına çıkarak çok büyük hata etse de aslında Ebru'nun derdi de gerçekleri çözmek değildi. Ebru sadece kolay yoldan para kazanarak kendince hem rahata kavuşmak hem de ailesini kurtarmak istiyor. Ancak Ebru'nun para zafiyeti ona olmadık işler yaptıracak. Cihan ise Ebru'yu beklemediği şekilde köşeye sıkıştırarak Zeynep'e de zarar vermiş olacak. Çünkü fragmanda da gördüğümüz üzere Serhat Zeynep'e "benden aldığım para yetmedi mi?" diyordu. Yani Ebru muhtemelen DNA sonuçlarından Cihan'ın çıkmadığını görerek büyük bir şok yaşayacak. Sonuçta Cihan oldukça usta bir manipülatör ve Ebru'yu da burada manipüle etmeye devam ederek ona para vermeyi teklif edecek. Bu teklifle Ebru'dan Kader'in babasını araştırmamasını isteyecek. Ebru bu parayı kabul ederek aslında büyük bir tuzağa düşmüş olacak. Çünkü Cihan daha sonrasında Serhat'a giderek Zeynep'in de kardeşi gibi bir para avcısı olduğunu ve Ebru'nun kendisinden para istediğini söyleyecek. Bu yüzden Ebru'nun açgözlülüğü Zeynep'in de başına dert açarak Serhat karşısında zor bir duruma sokacak. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kader'in babası Cihan mı? Hayal Mektup'tan ne öğrendi? Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız gelin incelememize devam edelim. Öncelikle Ebru'nun Cihan'ın karşısına çıkmasıyla artık hayatı değişecek. Çünkü Cihan Ebru'nun para zafiyetini gördükten sonra Tibet ile yaptığı kirli işlerin içine Ebru'yu da katacak. Böylece Ebru ileriki bölümlerde kendisini istemsizce Cihan'ın emrinde görecek ve Ebru da artık Kader'in babasının bulunmaması için çabalamaya başlayacak. Peki Cihan'ın planı ne? Cihan aslında DNA testinden kendisinin çıkmayacağını bence biliyor. Çünkü Ebru Cihan'ın evine temizliğe geldiğinde Cihan Ebru'nun kim olduğunu öğrenince oldukça panikledi. Bu yüzden ben Cihan'ın gizlice Ebru farkında olmadan DNA sonuçlarıyla oynamış olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Cihan'ın her ne kadar Kader'in babası olmadığına ben emin olsam da senarist seyircinin aklına Cihan'ın hala Berrak'la ilişkisi olabilme ihtimalini sokmaya devam edecek. Peki Kader'in babası kim? Kader'in babasının 3. bölümde Berrak'ın anlattıklarına bakılırsa oldukça kötü bir adam olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Berrak da bu korkusunu mektupta çok fazla belli ediyor. Serhat'ın abisi Can'ın Berrak'la ilişkisi olamayacağını, sadece Berrak'ın ona itirafta bulunduğunu söylemiştim. Aynı zamanda Berrak, mektupta tuzağa düştüğünü de itiraf ediyor. Yani Berrak tecavüze uğramayarak aslında Serhat'la olan ilişkisinden sıkıldığı için aldatmış. Bu yüzden Kader'in babası her kimse hem büyük bir manipülatör hem de oldukça güçlü biri. Bu yüzden Kader'in babası hakkında 3 teori var. İlk teoriye ben pek olasılık vermiyorum. Çünkü herkesin aklına gelen ilk kişi olan Cihan, her ne kadar bu potansiyelde olsa da böyle göz önüne sokularak bence şaşırtıcı olmaz. Bu yüzden ikinci teorim bu kişinin kesinlikle Tibet olabilmesi ihtimali. Çünkü Tibet öyle bir karakter ki şu an hala kendisini tam tanıyamasak da Cihan gibi korkunç birine bile istediğini yaptırabiliyor. Nitekim bu bölümde Cihan Zeynep'e oyun oynayarak restoran basıp yine akılları karıştırdı. Bunun yanında Can'ı da yeni açacağı otelin başına geçirmeye çalışıyor. Halbuki bu otelde Tibet ile karanlık işler çeviriyorlar. Cihan bunu bildiği için Tibet'i uyararak abisine zarar gelmemesini istese de Can'ın otelin başına geçmesiyle bence aksilikler yine peşini bırakmayacak. Yani Tibet'in Cihan'ı bile oynatabilecek yetenekte biri olması bana Berrak'la bir ilişkileri olduğunu ve Cihan'ın Serhat'tan tüm bunları gizlediğini düşündürtüyor. Peki 3. ihtimal ne? 3. ihtimalle şu an dizide hala görmediğimiz başka bir karakterin Berrak'la ilişki yaşamış olabilmesi de oldukça muhtemel gözüküyor. Yani aslında Kader'in babasını belki de hala görmedik ve diziye sonradan katılacak bir isim tekrardan aklımızı karıştıracak. Peki Hayal Mektup'ta ne gördü? Hayal mektup parçalarını birleştirerek bir anlam çıkarmaya çalışsa da Berrak hatırlarsanız mektupta Kader'in babasından bahsederek onun ne kadar kötü biri olduğunu anlatıyordu. Aynı zamanda mektuptaki aldatma cümlelerini de göz önüne alırsak Hayal muhtemelen Berrak'ın babasından kötü biri olarak bahsettiğini ve annesini aldattığını düşünecek. Bu yüzden Serhat'ın kızlarıyla olan ilişkisi giderek daha da zorlaşacak. Tabii ki Sedef karakterini de düşünürsek zaten o da Serhat'ın yanına yamanmak için her anı kollayarak kızlara iyiymiş gibi davranıp evin içine yerleşmeye çalışıyor. Bunun yanında Zeynep ise Ebru'nun yaptıklarından sonra Serhat tarafından evden kovulduğu için bavulunu alıp çıkmaya çalışıyor. Ancak eve giren kişi her kimse Zeynep'e zarar verdiği için Serhat bu bölümde Zeynep'i evden göndermekten vazgeçecektir.
Evet dostlarım, sizler de kendi düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.